Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim tarçınlı şekerli poğaça hazırlayacağız. Böyle kat kat müthiş bir şey oldu. Mutlaka deneyin. Ben de İngiliz bir kanalında şeklini görünce kendimce bir hamur çıkartıp ortaya tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel tarifin yapım aşamalarına geçelim. Derince bir kabı önüme alıyorum. Evimizdeki klasik bardaklarla 200 milimlik yarım su bardağı ılık su, yarım su bardağı ılık süt ilave ediyorum. Çok aşırı sıcak değil. Ilıktan bile daha biraz soğuk olabilir. Bir tatlı kaşığı dolu dolu kuru maya ilave ediyorum. Ortalama 4 yemek kaşığı tepeleme dolu dolu şeker ilave ediyorum. Arzu ederseniz şöyle 6 tatlı kaşığına da çıkarabilirsiniz. Daha tatlı olacaktır. Bir adet yumurtayı ilave ediyorum. Yumurta içerisinde dağılana kadar çırpıyoruz. Karıştırdıktan sonra içerisine çok fazla olmadan yarım çay kaşığı kadar tuz, ortalama 3,5 su bardağı un ilavesi yaptım. Sizler de dikkatlice yavaş yavaş ilave edin. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin. Unun miktarı yumurtanın büyüklüğüne göre, unun markasına göre değişkenlik gösterebilir arkadaşlar. Sizler de benim gibi unu yavaş yavaş ilave ederek hamurunuzu yoğurun. Ben 3 bardak un almıştım yanıma. Baktım un az gelecek. Yarım bardak daha un ilavesi yaptım. Toplamda 3,5 su bardağı un gitmiş oldu. Birazcık hamuru kabımın içerisinde toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alıyorum. Elime yapışmadığı sürece un ilavesi yapmıyorum. Baktım elime birazcık yapışıyor. Arada un serperek hamurumu toparlıyorum. Bu esnadan sonra hamuru en az 2 dakika boyunca yoğurun, daha kaliteli bir hamur elde etmek için. Şöyle yakından da gösteriyorum ayrıntılı olarak. Belki ilk defa hamur yoğuran arkadaşlar varsa onlar için de nasıl hamur yoğuracağınızı görmeniz için. Hamuru yoğurduktan sonra şöyle toparlıyorum. Kıvamı bu şekilde hafif yumuşak olması gerekiyor. Tekrar yoğurduğum kabın içerisine birazcık un serpip hamuru içine alıp ortalama yarım saat boyunca mayalandırıyorum. Böyle çok aşırı 1 saat falan mayalandırmanıza gerek yok ya da 2 kat olmasına. Yarım saat 20 dakika bile yeterli geliyor. Bu odanın ısısına göre değişebilir. Mayalandıktan sonra tezgahımın üzerine birazcık un serpip hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Elimle şöyle hafiften açıp merdane yardımıyla açabildiğim kadar açacağım. Böyle çok aşırı ince olmasına gerek yok arkadaşlar. Açabildiğiniz kadar açın ve açarken hep böyle dikdörtgen, kare tarzında açmaya çalışın. İlk önce gördüğünüz gibi böyle yuvarlak gibi açılıyor. Sonrasında ben onu yavaş yavaş şeklini veriyorum. Hamuru burada açarken ben hemen Seval Mutfak'ta 2 kanalımdan bahsetmek istiyorum. Beni oradan da takip alabilirsiniz arkadaşlar. Hemen yukarıya ve videonun sonuna bağlantısını ekleyeceğim. Oradan da destek olabilirsiniz. Orada da haftada 3 günde olsa tarifler paylaşmaya çalışıyorum. Abone olarak bana destek olabilirsiniz. Geçen sene biliyorsunuz ki kanalım çalınmıştı. Ondan dolayı herhangi bir ihtimale karşı sizlere ulaşmak adına hem de daha kolay pratik tarifler paylaştığım bir kanal. Derken hamurumu bayağı bir açtım gördüğünüz gibi. İçerisinde oda ısısında erittiğim şöyle 50 gram kadar, yani 1 yemek kaşığı tepeleme dolusu tereyağını güzelce elimle yayıyorum. Bu esnada fırça falan kullanmanıza gerek yok. Elinizde çok daha rahat süreceksinizdir. Çoğunluğunu buraya sürüyorum. Bir kısmını bırakıp katlarına süreceğim onu da. Şöyle bir taraftan tutup ortaya getiriyorum. Gene oraya da birazcık yağ sürüyorum ki katları güzel ayrılsın. Hemen diğer tarafı da onun üzerine doğru kapatıyorum. Kapatırken böyle düzgün bir şekilde kapatmaya özen gösterin. Hafiften de çekiştirin.
Gene tekrar birazcık hafif yağlıyorum. Bir ucundan tutup ortaya getiriyorum hamuru. Diğer ucunda aynı şekilde toplamadan önce biraz yağ muhakkak sürün her defasında. Onu da üzerine kapatıyorum diğer tarafı. Bu kadar kolay. Hamurumuz hazır arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Hafif şöyle toparlıyorum. Bunu dolaba kaldıracağım. Dolabın normal gözünde bir streç ya da bir poşete geçirerek, ben buzdolabı poşetini yırttım, böyle kopardım. Ona sardım güzelce. Bu şekilde sarabilirsiniz. Dolabın normal gözünde en az 1 saat, yani şöyle içerisindeki yağ katılaşana kadar. Aceleniz varsa da buzluğa da atabilirsiniz. Buzlukta da en az 1 saat dinlendirmeniz yeterli. Hamurum dolapta dinlenirken ben hemen tarçınlı şeker karışımı hazırlıyorum. Yarım su bardağı şeker, şöyle hemen hemen 2 yemek kaşığı dolu dolu tarçını karıştırıyorum. Arzu ederseniz daha şekerli seviyorsanız 1 su bardağına da çıkarabilirsiniz şekerinizi. Karıştırdıktan sonra kenara alıyorum. Dolapta beklettiğim hamurum artık açmaya başlıyorum. Ben çok fazla bekletemedim. Aslında daha beklese daha güzel olacaktı. Çünkü içerisindeki tereyağı tam anlamıyla donmadı. Biraz unu serpip tezgahımın üzerine hamuru kare olacak şekilde ya da dikdörtgen şeklinde hamuru açıyorum. Hep böyle gördüğünüz gibi aynı yöne doğru ileri geri şeklinde. Arada böyle oklavayı, merdaneyi bastırın ki içerisindeki yağlar patlamasın. Hamurunuz da yırtılabilir o şekilde ve çok aşırı yağ kullanmayın. Hamurunuz yırtılmasın. Hamuru bu şekilde açıp bitireceğim. Arada ters çevirin, yoksa alttaki yağ çıktığı için açarken zorlanırsınız. Hamuru böyle uzunlamasına açtıktan sonra bir kere sadece tersine doğru çeviriyorum, şöyle yanlamasına. Birazcık da o taraftan açıyorum. Açtığım hamuru şöyle ikiye katlayıp bir kenara alayım. Hazırladığım tarçınlı şeker karışımını şöyle tezgahımın üzerine yarısını döküyorum. Diğer yarısını da üzerine dökeceğim. Elimle birazcık şöyle dağıtıyorum güzelce. Hamuru üzerine kapatıyorum. Tamamen her tarafına güzelce değsin. Yoksa bir kısım böyle tatsız olabilir. Geri kalan tarçınlı karışımı da şöyle elimle güzelce döküp bastırıyorum. Her yerine yayın. Daha bol seviyorsanız arttırabilirsiniz ya da daha az seviyorsanız azaltabilirsiniz. Şekerini arttırdıkça tadı da şekerlenecektir. Elimle de yayıyorum ve merdaneyle bir kere çok fazla olmadan bastırıyorum ki iyice içine yapışsın. Bir uçtan başlayıp sarıyorum. Her iki uçtan da saracağız. Tek taraflı değil, iki taraflı. Gördüğünüz şekliyle çok böyle aşırı sıkmadan ama çok da bol bırakmayın. Hafif hafif sıkarak hamurumu sarıyorum. Arada böyle altta kalan tarçınları, şekerleri üstüne doğru bırakıyorum güzel yapışması için. Bir uçtan sardıktan sonra hemen diğer uçtan sarmaya başlıyorum. İkisini ortada birleştireceğim. Bu şekilde hafif hafif sıkarsanız daha güzel olacaktır. Çünkü böyle aşırı da sıkmayın arkadaşlar. Hazırladığım hamuru
artık kesmeye başlayabilirim. Kestiğimiz zaman çıkan görüntü müthiş güzel, harika bir görüntüsü oluyor o esnada. Zaten bu poğaçanın da görüntüsüyle güzel bir poğaça. Lezzeti zaten ayrı bir güzel. Ortalama şöyle 2 parmak aralıklarla hamurumu kesiyorum. Böyle çok kalın da yapmayın, çok ince de olmasın. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Çok hoş bir görüntüsü var. Denedikten sonra zaten bana hak vereceksiniz arkadaşlar. Hemen yağlı kağıt serdiğim tepsime hafif aralıklarla diziyorum. Mayalanacak çünkü tepside bir süre. Birbirine yapışmaması için o görüntüyü de kaybetmeyelim. Hafif aralıklarla diziyorum. Tüm hamurları bu şekilde dizip bitirdikten sonra üzerine temiz bir bezle örtüp en az yarım saat boyunca tepsi mayası yapıyoruz. Yani tepside bekletiyoruz. Ben çok bekletemedim. Bir 15 dakika önce beklemiş hali. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında ortalama 30-35 dakika pişiriyorum. Şu fırından gözüken görüntünün güzelliğine bakın. Harika bir şekilde pişti ve hemen fırından çıkartıp getirdim. Hatta bir tanesinin de tadına baktık. Tepside eksik var gördüğünüz gibi. Müthiş güzel oluyor arkadaşlar. Sizlere burada ayrıntılı olarak anlatabileceğim tek şey, yani püf noktası, mutlaka yarım saat tepsi mayasında bekletin ve çok aşırı pişirmeyin. Çok kuruyabiliyor. İçinde çünkü tarçın ve şeker var. Artık videomu burada bitireyim. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videonun yorum kısmına 1'den 10'a kadar puanlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.